Herkese selamlar. Ben Hümeyra. Ben Ali. Londra'da turistseniz dikkat etmeniz gereken şeyler diye bir video hazırlamıştık. Bu videomuzda bunu biraz daha açmak istedik ve kendinizi kapkaççılardan, hırsızlardan nasıl korursunuz bunu biraz daha detaylandırmak istedik. Amacımız sizi endişelendirmek değil bu arada ama her turistik bölgede olduğu gibi Londra'da da ne yazık ki ciddi bir sorun bu. Özellikle son yıllarda, son 2-3 sene içinde bu cost of living crisis dedikleri yaşama şartlarının zorlaşmasından dolayı bu tarz hani adi suçlar olarak adlandırılan suçlar, hırsızlık, kapkaççılık çok arttı maalesef. Bu yüzden de hem biz burada yaşayanlar olarak hem de burayı ziyaret edenlerin kendilerini nasıl koruması gerektiğiyle ilgili bir video çeksek iyi olur diye düşündük. Evet, o zaman ilk maddeyle başlayalım. İlk maddemiz değerli eşyalarınızı nasıl taşımalısınız? Bir kere değerli eşyalarınızı yanınızda taşımayın. Pasaportunuz gibi ya da yanınızda kullanmayacağınız kredi kartlarınızı, banka kartlarınızı kaldığınız otelde veya Airbnb evlerinde bırakın. Sırt çantası varsa yanınızda eğer, özellikle kalabalık yerlerde sırt çantanızı mutlaka önünüze alın. Gerçekten sırt çantası olduğuna veya fermuarlı olmasına asla kanmayın. İnsanlar bu konuda gerçekten yeteneklerini o kadar geliştirdiler ki sırt çantanızdan bile o fermuarı açıp alabilecekleri şeyi alabilirler. Ve aynı zamanda sırt çantası veya yandan kol çantası taşıyorsanız değerli eşyalarınızı en alt kısma koyun. Onun üstüne de atıyorum şal veya işte o en alttaki kısma ulaşabilmesini engelleyecek bir takım eşyalar koyun. Değersiz eşyalar koyun mutlaka. Kol çantasına girmişken kol çantanıza da çok dikkat edin. Hatta benim tavsiyem pek kol çantası taşınmamanız yönünde ama tabii ki bu konuda kimseye karışamayız en nihayetinde. Bizim tavsiyemiz elinizin altında bulundurabileceğiniz, sürekli kontrol edebileceğiniz çantalar taşıyın. Bunlar ne olabilir? Crossback denilen işte böyle boyundan geçirmeli hani yandan çapraz takmalı çantalar oluyor ya, bu şekilde çantalar taşımanız ya da bel çantası olabilir. Özellikle nerelerde dikkatli olmalısınız? Bundan kastım şu, belki Chelsea gibi bir yere gittiniz ve Chelsea son derece üst tabaka insanların, çok zenginlerin yaşadığı, ikamet ettiği bir yer. Fakat Londra'da suç oranında en yüksek olduğu 3 yerden bir tanesi Chelsea. O yüzden hani bunlara güvenmeyin. Yani gidip böyle burası zengin bir yer, burası işte varlıklı bir yer, varlıklı insanların yaşadığı, varlıklı insanların dolaştığı yerler. Buralarda suç daha azdır gibi bir algıya kapılırsınız, dev yanılırsınız. Bunun dışında alışveriş merkezlerinde çok dikkat edin. Yani bu hem AVM'lerde hem de işte Oxford Street gibi, Leicester Square gibi, başka işte Covent Garden gibi insanların daha çok alışverişe gittiği yerlerde ve çok kalabalık olan yerlerde mutlaka böyle dakikada bir kontrol edin. Ceplerinizi kontrol edin. Zaten ceplerinize pek bir şey koymayın. Her seferinde çantalarınızı, üstünüzü, başınızı mutlaka kontrol edin ve çok birazcık uyanık olmak zorundasınız bu tarz yerlerde. Sözü Hümeyra'ya vermeden önce özellikle mağazalarda da çok dikkat edin. Ve gene üstüne basa basa söylüyorum, bu Oxford Street gibi özellikle böyle alışveriş merkezi olan insanların çok fazla alışverişe gittiği yerlerde çok dikkat etmeniz lazım. Buradaki mağazalar çok kalabalık oluyor. Etrafınızda, yakınınızdan çok fazla insan geçiyor. Ve çevrenize o yüzden çok dikkatli olmanız lazım, bakmanız lazım. Hümeyra normalde çok dikkatlidir. Mesela telefonunu cebine koymaz vesaire. Biz bir gün aslında bu bir yıl nasıl geçti videomuzda birazcık anlatmıştık bu olaydan ama aynı olay, önce bir özet geçeceğim. Hümeyra cebine koymuştu telefonunu. Saniyeliğinde gidiyor. Gerçekten 5 saniye değil yani. Koymuştu ve ah ya cebimde sağlam değil deyip tekrar kontrol etmek için o telefon gitti. Evet. Ve bu olayın üzerinden neredeyse 2 sene geçti, 3 sene geçti hatta neredeyse. Birkaç ay önce benim birlikte iş yaptığım birinin başına geldi bu. Aynı dükkan, aynı olay. O yüzden mağazalarda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, bir sonraki maddemiz de aslında restoran ve kafeler. Bundan da daha önce bahsetmiştik aslında fakat tekrar altını çizmekte fayda var.
Sakın restoranlarda telefonlarınızı masanın üstünde bırakmayın. Sakın. Çok yaygın bir dolandırıcılık modeli var. Dışarıdan insanlar geliyor. İşte atıyorum anket olabilir, başka bir şey olabilir. Bir şey soruyorum bahanesiyle de gelebilir. Defterleri siz konuşurken böyle masanın üstüne koyuyor. O sırada telefonunuzu ya da değerli olabilecek neyiniz varsa oradan alıp gidiyor. Bilgisayarınızı bıraktınız. 5 dakika tuvalete gideceğim demeyin sakın. Şimdi restoranlarda böyle olaylar da çok olduğu için değişik örnekler veriyorum. Çantanızı yakınınızda bırakmayın. Çantanız yanınızdaysa mutlaka fermuarı kapalı olsun ve kolunuza takın o çantayı. Çünkü hiç farkında olmadan biri oradan kapıp anında kapıdan dışarı çıkabilir. Bavulunuz bile bu arada, bavulunuzu bile insanlar yavaş yavaş kendilerine çekiyorlar yolda. Hiç güya sipariş verecekmiş gibi dikiliyor orada. Siz işte arkadaşınızla konuşuyorsunuz ya da işte farkında değilsiniz, telefona dalmışsınız ya da bilgisayarda bir şeyler yapıyorsunuz. O insan yavaş yavaş bavulu çekerek bir anda o kalabalığın içerisinden alıp gidebiliyor ve asla kalabalığa güvenmeyin çünkü herkes kendi aleminde olduğu için hiç kimse burada bir şey fark edemiyor. Bavulunuz dahi olsa çantanız birbirlerine hepsi bağlı olsun ve bir şekilde kendinize onu nasıl diyeyim yani artık onu nasıl yaparsınız bilemeyeceğim ama kendinize bağlayın. Yani. Sabitleyin. Evet kendinize sabitleyin. Sırt çantanız varsa ayaklarınızın dibine alın ve ayaklarınızla onu sıkıştırın ki almasınlar. Bakın öyle şeyler var ki ayağınızın altında olsa bile onu oradan geriden çekmeye bile çalışıyorlar. Yani gerçekten bu konuda ne kadar hayal güçlerini insanların hayal güçlerinin geniş olduğunu tahmin edemezsiniz. O yüzden restoranlarda bütün algılarınız açık olmalı ve her şeye dikkat etmelisiniz. Sonra gerçekten çok üzülürsünüz. Bir sonraki maddemiz trenlerde ve toplu taşımada dikkat etmeniz gerekenler. Burada özellikle telefonunuza nasıl dikkat etmeniz gerektiğini anlatacağım. Çünkü trenlerde ve toplu taşımada gezerken hangi durakta ineceğinize baktığınız için genellikle telefonunuzu elinizde taşımak zorunda kalabiliyorsunuz. Varsa sesli Google'ın veya işte kullandığınız map uygulamasının Citymapper olabilir. Kulaklıkla ve sesli tarif özelliğini kullanmanızı ben tavsiye ederim. Telefonunuzu elinizde taşımak zorunda kalmazsınız. Velev ki bunu kullanmıyorsunuz, görmek istiyorsunuz illa. Öncelikle kapı önlerinde çok durmamaya çalışın telefonunuza bakıyorsanız. İneceğiniz durağa emin olduktan sonra telefonunuzu güvenli bir şekilde çantanıza koyduktan sonra kapının önüne gidin ve durağınızda inin. Çünkü şöyle şeyler çok fazla oluyor. Birisi size dikkat ediyor, gözüne kestiriyor ve telefonunuza siz böyle masum bakarken tam kapı, yani herkes çıktı zannediyorsunuz, bitti artık zannediyorsunuz. Tam böyle kapılar kapanmadan hop kapıyor telefonunuzu, hop diye kapılar kapanır kapanmaz şeyde kalıyor. Yani sizin onu takip edip şey yapma imkanınız sıfıra böyle indiriyor. bakıyorsunuz evet, giderken. Arkasından böyle soğuk su içiyorsunuz ancak yani. O yüzden kapı önlerinde özellikle telefonunuzu kesinlikle çıkarmayın. Aslında yani mümkün oldukça ortalarda da çıkarmayın ama kapı önü en tehlikeli yer. Çünkü hakikaten o inişlerde son anı bekleyip kapıp gidiyorlar telefonu. Yani ben özellikle telefon örneğini verdim çünkü hani tarif bakmak çok gerekiyor gerçekten toplu taşımada. O yüzden de telefon örneğinden gittim ama evet her şeyinize aslında dikkat edin. Evet. Madem yol bakmaya geldik, o zaman ben de yolda yürürken telefonlarınıza veya kameralarınıza ya da işte bu tarz teknolojik ürünlerinize nasıl dikkat etmelisiniz ondan bahsedeceğim. Şimdi vereceğim bir örnek var. Ben açıkçası sırt çantası taşıyorsam yanımda mutlaka şöyle bir telefon çantam var önüme taktığım. Hani sürekli elimde taşımak zorunda kalmayayım ya da işte sırt çantama sürekli bakmak zorunda kalmayayım diye video, fotoğraf çekilirken dikkat edin. Yollarda zaten yürürken bir kere telefonunuzu çıkartmamaya özellikle dikkat edin. Çıkartıyorsanız o iplere dolayın. Hani kabınızı, elinizi iplere dolayın ki hani oradan çekip rahatlıkla alamasınlar. Telefonlarınıza bakarken yol bakmak istiyorsanız özellikle
Şunu söyleyeyim, kaldırımın ortasından yürürken yapmayın. Çünkü bisikletler önce bir bisikletle geliyor, kaldırıma bir kolaçan ediyor oradan rahatlıkla geçebiliyor mu diye. Sonra geri dönüyor, elini önüne birini kestiriyor ve diyelim ki sizsiniz, elinizde telefonla bakarak gidiyorsunuz. İkinci kez tekrardan geliyor, telefonu kapıyor ya da çantanızı, kol çantanız varsa onu kapıyor ve alıp gidiyor. Ve bu bisikletler bu arada hantal bisikletler değil, elektrikli bisikletler, yakalamanız mümkün değil. Hatta bazen motosikletlerle dahil kaldırımlara çıkıp elinizdekileri alıp değerli eşyalarınızı kaçabiliyorlar. Bizim tavsiyemiz şu, kaldırımda dahi duruyorsanız yola doğru değil, duvara doğru dönüp telefonunuza bakıp ve hatta gerçekten o kadar dikkatli bakmanız lazım ki koruyacak şekilde bakıp yolunuzu iyice anlayıp telefonu çantaya koyup bu şekilde yola devam etmeniz. Bu arada mesela 2 kişiyseniz mutlaka biri Evet. yani olabildiğince bloke etmeye çalışsın, Evet. diğerini korumaya çalışsın ve etrafı kolaçan etsin. Evet. Tek kişiseniz, yani Hümeyra zaten örneği verdi nasıl taşımanız gerektiğini. Buna bir dikkat edin. Her Londra merkeze gittiğimiz zaman böyle davranıyoruz. Şakasız bakın 3 yıl oldu. 3 yıldır burada yaşıyoruz ve her ne zaman Londra merkezde telefonumuzu kontrol etmemiz gerekiyorsa Camden'da, Leicester Square'da, Covent Garden'da, Oxford Street'te buralar o kadar tehlikeli yerler ki metrodan çıkıyorsanız o trenin istasyonunun hemen orada sizi bekliyorlar zaten orada. Burada metrolarda "Pickpockets operate in the station" diye biten Evet. anonsumuz bile var. Evet, anonsumuz bile var. Dikkat etmeniz gerekiyor. Sadece şunu da söyleyeyim, bitireyim. Mümkün mertebe telefonunuzla kaldırım kenarında, yol kısmında video fotoğraf çekmemeye çalışın. Biliyorum turistik geldiniz, hani her yerin fotoğrafını güzel güzel çekmek istiyorsunuz. Ama çekecekseniz de mutlaka etrafınızı kolaçan edin, o şekilde çekin. Bizden söylemesin. Evet, aşağı yukarı bence her şeyi konuştuk. Evet, bence de konuştuk. Artık bunları yaparsınız ve onda da çok güvenlisiniz. Çok da güvenli değilsiniz çünkü Ya bazen... öyle ya. O kadar da değil işte. Hayır, bazen Alt üstü bir telefon çaldırdık. Öyle deme. Bu yani şuna dikkat etmekte gerek var. Bazen grup olarak hırsızlık da yapıyorlar. Böyle durumlarda sakın ısrarcı olmayın. Hakikaten alsın gitsinler. Çünkü grup oldukları için bu sefer tehlikeli olabilirler. Hani atıyorum bir bisikletle sizi ittirip diğeri elinden çekip alıp kaçabilirler. Hani grupçaysalar o zaman tehlikeliler. Evet. Onlara dikkat etmek lazım. O zaman bu videoyu beğendiyseniz Evet. baş parmağı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz zile basmayı, abone değilseniz de hem abone olup hem zile basmayı unutmayın. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradan da daha güncel seyahatlerimizde veya Londra'da işte yaptığımız bir takım yemek önerilerini, yemek yaptığımız değil, yediğimiz yemek önerilerini, Ya da gittiğimiz etkinlikleri paylaşıyoruz. Her şeyi YouTube'a sığdırmanın biraz zor. Evet. Hoşça kalın o zaman.